Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ayın başında araçların güncel fiyat değişimlerini anlattığım videoları yayınlamıştım. O videonun altına gelen yorumlarda engelli raporuyla alınabilecek araçları soran arkadaşlar olmuştu. Arkadaşlar öncelikle kanalın konseptinden bahsetmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz ayın ilk haftasında otomobillerin yayınlanan fiyat listelerini sizlerle paylaşacağım. İkinci haftasından itibaren de engelli raporuyla yani ÖTV muafiyetli hangi araçların alınabileceği ile ilgili videolar atmaya başlayacağım. Çünkü bu ÖTV muafiyetli araçlar için video hazırlamak biraz daha fazla zamanımı alıyor. Ekstradan da mesai saatlerinde aramam gerektiği için sonuçta ben de işte çalışıyorum. Ondan dolayı biraz sancılı oluyor bu dönem. Çip krizinden ötürü her bayide araç maalesef ki yok. Hangi bayilerde hangi araçlar var gibi konuları sizler ile paylaşacağım ama maalesef bu ay elde var 0. Yani toplamda aradığım markaların sayısı 11. Ford'undan Renault'suna, Suzuki'sinden Peugeot'suna kadar 11 markanın bayilerini aradım. Ve bu 11 markanın da ortalama 5 bayisini aradım ve saydığımda tam olarak 50 bayiyi aramışım. Elle tutulur hiçbir araç yok. Tek tük olanlar var. Onlar da iş görmeyecek cinsten. Ama size bir tüyo vermek istiyorum. Maalesef ki tanıdık bulursanız belki köşe kıyıtı bir yerden istediğiniz bir aracı yakalayabilirsiniz. Bundan ötürü ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hiçbir markayı zan altında bırakmam. Ama şu dönemki şartlarda dolar habire zıpladığı için aracın TL bazındaki değeri artıyor. Ya da aracın değeri sabit, TL'nin değeri azaldığı için daha fazla ödememiz gerekiyor. Buralara çok fazla girmek istemiyorum. Dolar yatay konuma geçecektir elbet. Geçtiğinde de araçların su üstüne çıkacağını düşünüyorum. Tabi o zaman bizim, sizin gibi torpili olmayan insanlara kalır mı orası muamma. Her şey kılıfına uydurulur, sıkıntı etmeyelim. Sesimizi edersek tokmağı kafamıza yeriz maazallah. Her neyse her şey sis pus olduğu için ben sizlere resmi olarak hangi araçların ÖTV muafiyetiyle verildiğini anlatayım. Belki de tanıdık bir dayı çocuğu olanlarınız vardır. Öncelikle elimdeki listede ilk aradığım araba markası Citroen yer alıyor. Citroen'in C3 Aircross modelinde 3 versiyon ÖTV muafiyetiyle satılmakta. Öncelikle C3 Aircross'un giriş versiyonu olan 1.2 litrelik 3 silindirli içten yanmalı PureTech motor 130 beygir güç, 230 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli olan C3 Aircross 6 ileri otomatik şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içinde 5.9 litre yakıt tüketirken şehir dışında 4.5 litre yakıt tüketim verileri sunuyor. 1280 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 9.2 saniyede ulaşabilmekte. Bagaj boyutlarına baktığımızda sınıfının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar. Rahat olun siz bu noktada. Hatta 410 litrelik bagaj hacmi ile C segmentine de hafiften bir göz kırpıyor. Şimdi fiyatına baktığımızda 1.2 litre 130 beygirlik güç ve fil donanımı ile liste satış fiyatı 265.000 TL. Bu fiyatlara bulursanız hiç affetmeyin zaten. ÖTV muafiyetiyle yani engelli raporuyla normal şartlar altında 176.000 TL alınabilir. Peki ben hangi bayileri aradım? Notlarıma baktığımda Ova Akça İnallar, Yalova'daki Soysal, Kocaeli'nden Nazer, Büyükçekmece'de bulunan ÇETAŞ ve Can Otomotiv'i aradım. Hiçbirinde yok. İnallar gelecek siparişimizin içeriği 20'sinden sonra belli olacak dedi. ÇETAŞ ve Nazer'de de ÖTV muafiyeti kapsamında verilecek C3 Aircross ellerinde yok. İki bayinin de ellerinde 1.2 benzinli otomatik şanzımanlı Shine donanım C3 Aircross bulunuyor. Bu aracın liste satış fiyatı 372.000 TL iken ÇETAŞ'ta 374.000 TL, Nazer'de ise 382.000 TL. Düşünen arkadaşlar var mıdır bilmem ama B segmentinden bahsediyoruz. Bu fiyatıyla çok fazla talep göreceğini düşünmüyorum ama alacaklar vardır elbet. Aynı motora sahip yani 1.2 litrelik 130 beygir güç, 230 Nm tork sunan motoru üzerinde bulunduran C3 Aircross'un orta paket diye tabir edebileceğimiz Feelbolt donanıma sahip versiyonun liste satış fiyatı 330.000 TL. ÖTV muafiyetiyle yani engelli raporuyla 183.000 TL alınabilir. Tabi bu araç kıtlığında bayiler kendi karlarını eklemezlerse. NŞA'da yani normal şartlar altında 1.5 litrelik dizel versiyonu 342.000 TL'lik fiyatıyla ÖTV muafiyeti ile verilirdi. Ama bu şartlarda hiçbir bayiden bunu duyamadım maalesef. Citroen'de C4'e baktığımızda ise giriş donanımı olan 1.2 litrelik 3 silindirli içten yanmalı PureTech motor 100 beygir güç 205 Nm tork üretmekte. Benzinli olan C4 6 ileri manuel şanzımanlı olan versiyonu ÖTV muafiyeti kapsamında veriliyor. Biliyorum manuel şanzıman işinizi görmeyecektir ama soranlar için teknik verilerini biraz anlatayım.
6 ileri manuel şanzıman ile şehir içinde 5.7 litre yakıt tüketim verileri sunarken şehir dışında ise 4 litre yakıt kullanım verileri sunuyor. 1209 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 12 saniyede ulaşıyor ve bagaj hacmi 380 litre. Fiyatı ise 265.000 TL. ÖTV muafiyetiyle yani engelli raporuyla 176.000 TL alınabiliyor. Citroen'e burada nokta koyacağız. Sıradaki marka Dacia markası. Arkadaşlar Dacia markası için tam olarak 4 bayiyi aradım. İlk tur aramamda bir Allah'ın kulu o telefonu açıp alo demedi. Bir tur daha döndüm, yine yok. Benim çıkardığım sonuç araç olmadığı için onlar da telefona cevap vermediler. Ama insan bir cevap verir ya. Araç olmasa bile ne zaman geleceğini söyler. Yok babam nerede? Olur da Dacia'da bir amcaoğlunuz çalışıyordur diye ben engelli raporuyla verilecek olanları anlatayım. Şimdi Sandero Stepway modeline baktığımızda 1.0 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motor 90 beygir güç 142 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli olan Sandero Stepway otomatik CVT şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içi 6 litre, şehir dışı 4.7 litre yakıt tüketim verileri sunuyor. 1188 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 14.2 saniyede ulaşabiliyor. Bagaj hacmi ise 410 litre. Fiyatına baktığımızda 1.0 litrelik 90 beygirlik motorun orta paketi olan Prestige donanımın liste satış fiyatı 247.000 TL. Sandero Stepway'in bu kasası yeni olduğu için Euro NCAP'in güncel testlerinden geçti ve 2021 yılında Euro NCAP'ten 2 yıldız aldılar. Fiyatının daha uygun olmasının sebebi de bu teneke meselesidir. Bu alınan 2 yıldız aklınızın bir köşesinde bulunsun. ÖTV muafiyetli fiyatını da unutmadan ekleyeyim, 164.000 TL. Duster'a baktığımızda en zengin donanımlı ve dizel olan versiyonunu ÖTV muafiyetliliği kapsamına girmiyor. Geri kalan bütün donanım versiyonları engelli raporuyla alınabilecek seviyede. Tabi bulabilirseniz ya da daha doğru söylersek bayiye ulaşabilirseniz. Otomatik şanzımanlarına baktığımızda %50'lik vergi dilimde bulunan otomatik şanzımanlı Duster yok maalesef. 1.3 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motor 150 beygir güç 250 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli ve 6 ileri otomatik şanzımanlı Duster 1338 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 9.7 saniyede ulaşabiliyor. Bagaj hacmi ise hallice geniş, 478 litre. Konfor donanımlı Duster Kasım ayına başlarken fiyatı 360.000 TL seviyelerindeydi. Ama doların 10 TL'yi görmesinden sonra fiyatı güncellediler ve %50'lik vergi dilimden %80'lik vergi dilimine çıktı. Liste satış fiyatı ise 321.000 TL oldu. ÖTV muafiyetli fiyatı ise 178.000 TL. Ay ortasındaki bu fiyat güncellemesinden önce aynı motoru üzerinde bulunduran Prestige ve Prestige Plus donanımları 330.000 TL'nin altındaydı. Şu an ellerinde varsa ÖTV muafiyetli vermeyebilirler. İşte markalar bu duruma iyice alıştı. Ay ortasında liste güncelleme işini doların düştüğü zaman da aynı performans ve kararlılıkla bekliyoruz. Mutlaka yapın ama. Arkadaşlar Hyundai markasına geçtiğimizde Kona'nın giriş versiyonu olan 1.0 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli TGDI motoru 120 beygir güç 200 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli olan Kona 7 ileri otomatik şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içinde 6 litre yakıt tüketirken şehir dışında 4.9 litre yakıt tüketim verileri sunuyor. 1342 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 11 saniyede ulaşabilmekte. Bagaj hacmi bir PSA grubundaki rakipleri kadar olmasa da 374 litrelik hacmi ile sınıfının ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede. Fiyat almak için Şentürk, Kaynak Otomotiv, Marplaza ve Onurlu bayilerini aradım. Kona ve Bayon için stoklarımız yok denildi. Hatta bir bayi Bayon için Mayıs 2022 dedi. Ama nasıl oluyorsa bu paket ve donanımlardaki Kona 0 kilometre ile sarı sitede 21 tane ilan olduğunu görüyorum. Şimdi sarı siteyi boş verelim de liste satış fiyatına baktığımızda 326.000 TL olduğunu görüyoruz. ÖTV muafiyetli yani engelli raporlu fiyatı ise 181.000 TL. Bayon'a geçtiğimizde ise tüm paketleri %50'lik ÖTV diliminde yer alıyor. 1.4 litrelik 4 silindirli içten yanmalı MPI motor 100 beygir güç 134 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli olan Bayon
6 ileri otomatik şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içinde 9.4 litre yakıt tüketirken şehir dışında 6.6 litre yakıt tüketim verileri sunuyor. Ya yemin ederim bu Bayon'un her seferinde bu şehir içi ve şehir dışındaki yakıt tüketim verilerini konuştuğumda böyle içim bir cız oluyor. 9.4 litre ne demek ya? 1162 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 13.7 saniyede ulaşabilmekte. Fiyatına baktığımızda 1.4 litrelik 100 beygir güç sunan Bayon'un stil donanımının liste satış fiyatı 242.000 TL. ÖTV muafiyetli fiyatı ise 161.000 TL. Bayon için sarı siteden arama yaptığımızda otomatik şanzımanlı en fazla 5000 kilometreye sahip Bayon'lara baktığımda 143 tane olduğunu görüyorum. Aynı motoru üzerinde bulunduran Bayon'un elit donanımın liste satış fiyatı 253.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 168.000 TL. Bayon satış listesinin en zirvesinde yer alan 1.0 litrelik 3 silindirli TGDI motor 100 beygir güç 172 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli olan Bayon 7 ileri otomatik şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içinde 7.8 litre yakıt tüketirken şehir dışında 6 litre yakıt tüketim verileri sunuyor. 1195 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 11.7 saniyede ulaşabilmekte. Fiyatına baktığımızda 1.0 litrelik 100 beygir güç sunan Bayon'un stil donanımının liste satış fiyatı 265.000 TL. ÖTV muafiyetli fiyatı ise 176.000 TL. Video çok uzamaya başladı. Hem ben dinleneyim hem de sizi de daha fazla sıkmış olmayayım diye videoyu burada sonlandıracağım. Geriye kalan markalara baktığımda Ford, Kia, Nissan, Opel ki Opel'de de çok ilginç ve hiç hoşumuza gitmeyen bir araç ile karşılaştım. Sonra tabi Peugeot var, Seat, Skoda markalarının da SUV araçları diğer videoda olacak inşallah. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.